Bu bahçede Deli Petro kabak, salatalık, bilimum sebzeler yetiştiriyormuş zamanında. Evet, çeşmeyi açtılar. Baksanıza manzaraya. Ya gerçekten çok güzel. Burayı 1. Petro Versailles Sarayı'nı geçmek için yaptırmış. Versailles Sarayı'na rakip olarak. Sincap besliyor. Herkese günaydın arkadaşlar. St. Petersburg'dan yeni bir günden hepinize saygılar, sevgiler, selamlar. Bugün yine çok güzel yerleri gezmeye, görmeye devam edeceğiz. Güneşli, muhteşem bir gün var bu arada yine. Gerçekten şansımıza çok güzel bir havaya denk geldik St. Petersburg'da. Ve bu güzel güne de başlıyoruz. Kahvaltımızı yapalım. Şavırma var. Ya da böyle işte fiyatlar. 50 sırniki, yumurta falan, kahvaltılık bir şeylerin olduğu bir yer. Stalavaya Adin. Lokanta yani. Orası kapalıymış, başka bir yer. Bakalım bulalım. Cumartesi sabah saat 8'den önce birçok yer açılmamış. Eğer sizin de benim gibi kahvaltı ihtiyacınız olursa sabahtan 8'den önce çıkmayın dışarıya, yani bilginiz olsun. Linçki. Два блинчики со сыром. И чай черный. Так, 366. По карте наличные были? По карте. Здесь будет, по карте будет. Abla böyle yapıyor işte, Rus blinisi bu. Bak böyle pişiyor. Hop. Yani 2 peynirli gözleme diyebiliriz. Bir de çay 366 ruble. Yani 3,5 dolar. Evet, kahvaltımızı yaptık bugün. İlk durağımız Peterhof Sarayı. Yani St. Petersburg'un Versailles'ına gideceğiz. Yine ufak bir vapur yolculuğumuz var. Vapur yolculuğu yarım saat falan sürecek. Ardından, daha doğrusu katamaran, dünkü gibi, ve Peterhof Sarayı'na varacağız. Gerçekten yine St. Petersburg'un en önemli, en güzel yerlerinden bir tanesi. Bakalım nasıl bir gün olacak. Bu arada taksiyle gitmeye karar verdik. Taksiyle de 1 saatlik bir yolculuğumuz var. 33 kilometre. Yani karayolundan da ulaşılıyormuş. Şimdi taksideyiz. Böyle daha iyi olacak galiba. Geldik. Özbek kardeşimizle beraber. Çok sağ ol. Geldik. Şimdi içeri gireceğiz saraya. Bu arada taksi 1200 ruble tuttu. Petersburg'un, yani merkezinde kalıyoruz. Merkezinden buraya kadar 1200 ruble. 400 lira yani. Ama 1 saat yol geldik. Yani taksi de çok pahalı da değil. 300. yılıymış. Herhalde sarayın bu 1724'te kurulduysa 2024'teyiz. 300 yıl olmuş. Baksanıza girişe. Bunlar saray falan, yani bu mimari konusunda gerçekten
açmışlar. Tabi bunların çoğusunu Çar 1. Petro Avrupalı mimarlara yaptırmış. Zaten bir Avrupa havası hakim bütün yapılarda. İhtişamlı yani. Tabi bu saraya giriş biletli. Şimdi biletimizi gösterip gireceğiz. Herhalde yeni açıldı. Burada üniversite de var. Bu arada. Da. Baksanıza manzaraya. Ya gerçekten çok güzel. Burayı 1. Petro Versay Sarayı'nı geçmek için yaptırmış. Versay Sarayı'na rakip olarak. Tabi Avrupalı mimarlar söylediğim gibi kullanılmış ve Rus mühendisliğiyle birleştirmişler. Ortaya da burası çıkmış. Şimdi orada bir çeşme var. Onu açacaklar. Orada bir yani su gösterisi, çeşme gösterisi olacak. Onu inceleyeceğiz. İzleyeceğiz daha doğrusu. Burada şimdi 300. yıl kutlamaları için gösteriler yapılacak ve onun yukarıdan da bir uçak geçiyor. Onun hazırlıklarını yapıyorlar. Şimdi provalar kapsamında buradaki bütün çeşmeleri de açacaklar. Çok güzel bir görüntü olacağını düşünüyorum. Çeşmeler açılıyor yavaş yavaş. Evet, çeşmeyi açtılar. Burada işte bir şov yapılacak. Onun hazırlıkları var. Ve şimdi bütün çeşmeleri açtılar. Park gayet güzel oldu. Arkadaşlar burası aslında bir park ve saray kompleksi. Yani St. Petersburg'un da en çok ziyaret edilen, gezilen yerlerinden bir tanesi. Peterhof bölgenin tamamının ismi. Petro Sarayı da diyorlar buraya. Burası 1. Petro tarafından inşa ettirilmiş. Yani tam alanı aslında Çar 1. Petro burayı dün gittiğimiz Kronstadt'ı gezerken, yani oradan dönüşünde, Kotlin Adası'ndan dönüşünde bilinen, yani geçiş için uygun bir yer olarak burayı seçmiş. Günlüklerinde öyle yazmış ve 1714 yılından itibaren de çizimlerine başlamış. 1724 yılında ise inşasına başlanılmış. Ve söylediğim gibi 2024 yılında da 300. yılı kutlanacak sarayın kuruluşunun. Sarayın ve bu Peterhof Parkı'nın kuruluşunun. Ana büyük sarayın en güzel görüntüsü ise buradan, bu köprü üstünden alınıyor. Gerçekten muhteşem bir yani mimari yapmışlar. Gerçekten çok güzel olmuş. Petro tabi burayı kanal yaptırmış arkadaşlar. Bu kanalla deniz şurada ileride, Baltık Denizi. Yani Finlandiya Körfezi. Bu kanalın sonunda. Buradan gemiyle girip direkt bu muhteşem manzaraya çıkıyormuş. Tabi kendisi öldükten sonra artık bunu bu amaçla kullanmıyorlar. Onun yerine şimdi de zaten kapatılmış, yani bir müze, bir park, insanların gelip gezdiği bir alan şeklinde. Şu anda kullanım amacı tabi sadece görsel olmuş. Şöyle bir bakın arkadaşlar, yani saraylar, yapılar, işte çiçekler, dizayn, yani çok güzel buldum ben şahsen. İyi ki gelmişim diyorum. Hem böyle muhteşem bir doğası olan, havası olan bir yer, hem de tarihi bir yer. O açıdan önemli. Bu arada burası Finlandiya Körfezi arkadaşlar. Yani Finlandiya Körfezi olarak geçiyor. Ve bunun tamamı, şu ilerisi St. Petersburg, şuralar. Karşı tarafta tabii şehrin dış kısımları. Şimdi buranın tamamı donuyormuş yani. Düşünün, şuradan, şu taraflardan şöyle tamamı 1 metre buzla kaplanıyor kış zamanında. Kış şartları ağır tabii. Hatta 2. Dünya Savaşı'nda burayı yol olarak kullanmışlar, yani yol gibi kullanmışlar. Düşünün, kamyonları, işte askeri araçları taşıyabilen bir şey olmuş.
Ve tabi eğer St. Petersburg'dan buraya gemiyle de yani katamaranla da gelebilirsiniz. Gelmiş olsaydık buraya inecektik. Ama biz biliyorsunuz taksiyle gelmeyi tercih ettik. 16 пойдет нормально. 16:30? 16:30. Как вы хотите? Давайте на 16:30, да? Dönüşü Не, нормально. Meteor do Ermitaja. Ermitaja kadar meteor artık katamaranla yapacağız. Saat 16:30'da yola çıkacağız. Yani buradan da dönüş biletlerini alıyoruz şimdi. Dönüş biletimizi de aldık. Kişi başı 1300 ruble. 450 lira. Tek yön geri dönüş gemi bileti yani vapur bileti. Evet arkadaşlar, şimdi Montplaisir Sarayı'na geldik. Montplaisir Sarayı'nın önemi burada yapılan, bu komplekste yapılan ilk saray olması ve Çar Petro'nun bizzat kendisinin burada yaşamış olması. Yani aslında o büyük sarayda değil, burada yaşamış çoğunlukla. Daha mütevazi diğerine göre, fakat onu da yani Versailles'la yarışmak açısından bütün bu kompleksi yaptırmış. Daha doğrusu yani Çar Petro işin aslı tüm St. Petersburg şehrini bence parklar ve binalarla donatmış. Hepsini de iyi yapmış yani. Baksanıza. Bir de buraya güneş saati yaptırmış. Saat 10. 11'e çeyrek var. Ah evet, doğru. Bakın. 11'e çeyrek var. Doğru gösteriyor yani. Şöyle sizlere yine etrafı göstermek istiyorum çünkü ben yani büyülendim. Bence gerçekten yine muhteşem yapmışlar. Buraya birisi otursa hemen bunu açıyorlar, bakın. Bu bahçede Deli Petro kabak, salatalık, bilimum sebzeler yetiştiriyormuş zamanında. Yani düşünsenize, bir sürü şeyler yapmışsınız da gelip burada buranın sahibiyim dercesine, sanki normal bir insanmış gibi gelip burada bahçe yapmış yani adam. Bakın şey besliyorlar. Sincap besliyor. Bir şeyimiz yok ki verecek de, baksana. Ama ne kadar tatlı ya. Bunları arkadaşlar Roma'daki bir meydandan kopyalatmış. Orada da Petro meydanı var. Orada aynısını görüyor ve gelip burada yapılmasını istiyor. Yani bir nebze Avrupa'yı kopyalamış Çar Petro. Tabi yeme içme seçenekleri de var. Limonata, işte hot doglar, dürümler. Fiyatlar da 390, 430, 1-1,5 dolar civarında. Yani fena değil ama güzel bir yer, gezilecek bir yer. Bence eğer St. Petersburg'a gelirseniz kesinlikle görün diyebileceğim bir yer burası. Bence öyle yani, ben beğendim. Dondurma. Böyle üstüne koyuyor şeyleri de. Ceviz o. O zaman böylelermiş bakın arkadaşlar.
Kalabalığa bakın. Etraf iyice kalabalıklaştı. Şimdi izleyeceğiz bakalım. Kutlamalar olacak 300. yıl için. Ya bir anda acayip bir kalabalık oldu, baksanıza. Праздника фонтанов Альма-Матер. Праздника, посвященного 300-летию Санкт-Петербургского государственного университета. Gösteriler yapıyorlar tabi burada. Hem üniversitenin hem de sarayın kuruluşunun 300. yılı. Şu an konuşan St. Petersburg valisi. Devam edeceğiz diyor bu geleneğe diyor. Sondaki havai fişek gösterileri güzel oldu ve evet, enteresan bir güne tanık olduk. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz, haydi. Yeme alanları, lokantalarda burası. Restoranlar, bakalım. Bir şeyler yiyelim. Uf. Geldi yemekler, çorba söyledik, biraz yağlı ama neyse, idare edeceğiz. Anladım, tamam. Tavuk file arkadaşlar, şnitzel. Yemeğimizi yedik çok şükür ama şunu söyleyeyim, yani Kafkasya mutfağı buradan 5 kat daha iyi. Türk mutfağı ise yani Kafkasya'dan 50 kat daha iyi, öyle söyleyeyim size. Bence yedik ama çok şükür yani. Ya bir de bizim mutfağımızın şöyle bir özelliği var. Mesela şey aldığın zaman, yani başka bir ülkenin mutfağından yemek de yapsa onun bile en iyisini yapıyoruz yani biz. Böyle. Bu yani pek sevmediğim anlamına geliyor şey, şnitzeli, ama idare edin. İnsanlar yine yüzmeye başladılar. Ayaklarını sokuyorlar daha doğrusu. Şimdi biz böyle ufak ufak etrafı geziyoruz. Size de birazcık göstereyim. Bu arada az evvelki restoranda kişi başı 15 dolar ödedik. Yani şu ana kadar ödediğimiz rakamlar içerisinde işin aslı pahalı olanlardan bir tanesi burası. Ama ödedik yani. Böyle bir alan daha var. Gayet yeşil, güzel. O halka açık, çok sevimli bir yer. Как это называется? Это Марли. Дворец Марли. Очень рада, что не зря зашли во дворец Марли. Пожалуйста. Dворец Marli. İçeride giriliyor galiba. Niye? Yine geldi. Yine geldi sincapçı. Bakın bakın bakın. Geziyor orada. Вот ты же заснял близко, как она руки. Buraya yani Petergof'a
Peterhof'a 23 Eylül 1941 yılında Naziler de gelmiş. Yani burayı ele geçirmişler. Sarayı yakmış, yıkmışlar. Ve o gün işte 4-5 Ekim tarihleri arasında onlara karşı mücadele edip hayatını kaybeden denizciler için, yani buradaki savaşanlar için yapılmış bir anıt. Her yeri, bütün sarayları falan, çeşmeleri tahrip edip yakmışlar. Ve o günden bugüne hala restorasyon çalışması devam ediyor. Tam 900 gün burada kalmışlar. 1944 yılında da buradan çıkartılmışlar faşistler. Evet, ayrılıyoruz artık Peterhof'tan. Şu şeye, katamaranımıza bineceğiz. Meteor diyorlar yani ismi. Biraz daha hızlı gidiyor sanki, böyle suyun üstünde kayıyor tarzında, biraz süratli giden bir motor. Ona bineceğiz. Yolculuğumuz başlıyor. Geri dönüyoruz yine Peterburg'a. St. Petersburg'a. Bunun ismi Meteor bu arada. Böyle birazcık havalanıp suyun üstünde kayar gibi gidiyor. Hızlı gidiyor biraz. Yarım saat sonra Petersburg'dayız. Evet arkadaşlar. Geldik geriye. Yeniden Petersburg'a. Şimdi Ermitaj Müzesi'ne ve Saray Meydanı'nın oraya doğru götüreceğim sizi. Daha önceki videolarda göstermiştim bunu. Bu amirallik binası. Şuradaki yeşil binada Ermitaj Müzesi. Şimdi Ermitaj'a doğru ilerliyoruz. Az önce ziyaret ettiğimiz Peterhof Parkı alanı UNESCO Dünya Mirası listesi içerisinde yer alıyor. Şimdi size Ermitaj Müzesi ile ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Ermitaj Müzesi 1764 yılında Çariçe II. Katerina tarafından kurulmuş ve galeri bakımından şu an dünyanın en büyük müzesi, sanat merkezi konumunda. Ayrıca yaklaşık 3 milyon sanat eserinden oluşan müzenin koleksiyonunun az bir kısmını sergileyebiliyorlarmış. Yani 3 milyon tane resim varmış burada. Ermitaj Müzesi dünyanın en büyük resim koleksiyonuna sahip olan müzesi ayrıca. Ve böyle Zdrasti. Спасибо. Fotoğraf çekiyorlar oradaki şeylerle. Kostüm giymiş olan kişilerle, sokak sanatçılarıyla fotoğraf çekinebiliyorsunuz isterseniz. Tabii yani şu söylediğim gibi dünyanın en büyük müzesi Ermitaj Müzesi ve en ünlü müzelerinden bir tanesi. Ve yani çok fazla eser var. Eserlerin hepsini de sergileyemiyorlarmış. Bu da enteresan bir dipnot. Yani ve fark edeceğiniz üzere bu meydan cıvıl cıvıl. Asıl yani videolarda veya resimlerde gördüğünüz kısmı Ermitaj Müzesi'nin bu kısmı. Ön tarafı. Ön tarafındaki büyük meydan, şu an burada bir kitap fuarı var. Bu da Saraylar Meydanı diye geçiyor. Ve şey var orada bir de, Zafer Anıtı. Şimdi oraya doğru ilerliyoruz. Zafer Anıtı'nı da göstermek istiyorum sizlere. Bu Alexander sütunu. Ermitaj Müzesi gördüğünüz gibi burası arkadaşlar. Ve burası da Saraylar Meydanı. Şu arka taraftaki geçitse Zafer Anıtı. Bu da söylediğim gibi Alexander sütunu. Yani bu bölge Ermitaj Sarayı ile birlikte, Kışlık Sarayı ile birlikte şu gördüğünüz alanda yani 6-7 tane saray var. Bu sebeple ismi Saraylar Meydanı.
Tabi bu görüntüler eşliğinde size bir de şeyi anlatayım. Yani St. Petersburg'a gelirseniz eğer seyahat maliyetleriniz ne kadar olur? Şimdi uçak bileti 250 dolar, 300 dolar civarı desek yani 10.000 lira diyebilirsiniz. Ve konaklamanız da günlük, yani kaldığınız yere göre 10 dolardan 100 dolar ve üstüne kadar çıkabilir. Dolayısıyla buna göre hesap edelim. Ortalama onun da 20 dolardan hesap etsek 5 gün kalsanız ya da bir hafta kalsanız 140 dolar, 440 dolar yapar. Ardından burada harcayacağınız günlük minimum 50 dolar desek 50 dolardan 350 dolar da o yapar. 790 dolar. Vize ücreti var 70 dolar. Yani 860 dolar yapar. 900 dolar desek, 900 dolar da bugün şartlarında yani 30.000 liraya yakın bir rakam tutar. Yani bir hafta burada kalmak isterseniz, St. Petersburg'a gelmek isterseniz bu da söylediğim gibi hemen hemen 30.000 lira civarında bir rakam yapar. Yani etraf o kadar güzel ki hiç kendime çevirmeyeceğim kamerayı. Ya bu videoyu artık burada bitiriyorum sevgili arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen yorum yapmayı, beğenmeyi ve tabii ki abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Tekrardan görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.